Evet, yanlış görmüyorsunuz. 650 gramı 8 lira. Bir nevi bu tarifi hayat çok pahalı. 40 yıldan 40 yıla et alabiliyoruz diyen arkadaşlar için de yapmış olalım. Yine hep beraber açalım. Bildiğiniz lüks restoranlardaki tabağına yüksek fiyatları ödenen ciğer yahni yapacağız. Ve bunu tavuk ciğerden yapacağız. Üzerine geçecek kadar su, buz ekliyoruz. 10 dakika buzlu suda bekletiyoruz. Esasında siz bunu musluğun altında yapın. Şimdi kamerayı falan oraya taşımayalım. Kolayca şöyle yapalım. Harika. Şöyle kuşbaşı kadar büyük değil. Kuşbaşından küçük şekilde. Aynen, hemen hemen hepsi aynı şekilde. Ve sizden bakın, bu yağları istemiyorum. Bu yağlar olmayacak. Şunlar olmayacak. Bir de burada böyle çıkıyor. Yürekli bir şekilde çıkıyor bunlar paketten. Yüreği de bu yağlı kısımlarını görüyor musunuz? Bunları da kullanmayın. Şu uç kısmını da alıyorsunuz. Bunlar çünkü çok sert olur, yenmez. Ya yiyen yer. Ama böyle müthiş bir yemek yemek istiyorsanız ve yüreği şöyle uzunlamasına kesiyorsunuz. Burası önemli. Niye başkaları yaptığı zaman çok lezzetli oluyor da siz yapınca olmuyor'nun nedeni şuradaki kan pıhtısını şöyle hemen temizliyorsunuz. Bakın bu şekil. Görüyor musunuz? Bakın. Görüyor musunuz içindekini? Şu yağla ayırdığımız kısımları, evet, kedilere, hadi bir tane de benden kıyak olsun. Bunlar kedilere. Hem ciğerleri hem de yürekleri tekrar cam kasemize alıyoruz ve üstüne geçecek kadar tekrar su, yeniden buz. Yine 10 dakika bekletiyoruz ve suyun rengini görüyor musunuz? Ne hale geldi şimdiden. Bu işlemleri yapmak mutlaka gerekli. 10 dakika sonra ciğerleri yıkıyoruz. Fazla suyun akması için bekletiyoruz. Bir kapak kapatıyoruz ve hemen dolaba kaldırıyoruz. Dolapta işlemleri yapana kadar bir yarım saat bekleyip kendine gelsin. İyice suyu aksın. Bu tarife konkaze domates yakışır. Fazla dibine girmeden domatesin şu üst kısmını derine inmeden alıyorum. Fazla dibine inmedim, dikkat edin. 2 domatese ihtiyacım var. Hemen bir tane daha yapalım. Aynen, bunu da fazla dibine inmeden üst tarafını hemen ayırıyoruz. Aynen böyle şekil A1'de gözüktüğü gibi. Daha sonra derine inmeden artı şeklinde ince çizgi atıyorum. İşte bu kadar basit. Çay içmiştim. Çaydanlıktan kalan sıcak suyu. Yani kısacası su ısıtıyoruz. Burası ev. Her zaman söylüyorum. Ev hali. Evde konkasse domates yapıyoruz. Önemli olan bu. O kaynayana kadar hemen şurada buzlu bir su ayarlayalım. Şok etkisi yaratması için buzlu su olması gerekiyor. Suyumuz kaynadı. Kaynadığı anda altını kısıyorum. Böyle sakin bir suya döndürüyorum. Hemen domateslerimizi içine bırakalım. Sizden sadece 45 saniye istiyorum. Tam 45 saniye sonra buzlu suyun içine alıyorum. Buradaki önemli nokta domatese hiç zarar vermeden çekirdekleri çıkartmak. Zaten konkaze domatesin yapmamızın nedeni de bu. Domatesi normal böyle kesmiyoruz. Şöyle yanlamasına kesiyoruz. Aynen böyle. Harika. Daha sonra elimizle bakın şöyle hafif kolayca çekirdekleri ayırıyorsunuz.
Ya da isterseniz yine böyle sıkıyorsunuz. Sıktıktan sonra bir kaşık yardımıyla daha da kolayınıza gelebilir. Çok güzel. Hemen domatesleri şöyle bir kaba alalım. Menemen de şurada burada kullanırız. Tavla zarı büyüklüğünde tekrar şöyle keserseniz çok daha rahat kesersiniz. Bakın. Evet, olay bu. Konkaze domatesler hazır. 2 orta boy soğan. Ben hem normal soğan hem de kırmızı soğan kullanacağım. Siz elinizde hangisi varsa fark etmez ama ikisini böyle kullanırsanız çok daha lezzetli olur. Hemen çok ince olmayacak şekilde kalın kalın. Evet, soğanlar. Soğanlar da hazır. 2 yemek kaşığı tereyağı. Ocak orta ateşte yanıyor. Unutmayın. Şöyle 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Daha yağ erimeden 2 tane sarımsağı patlatarak hemen içine atıyoruz. Soğanlar. Birkaç dakika soğanla ölene kadar çevireceğiz. Artık orta ateşte soğanları şöyle bırakıyorum. Zamanlayıcıyı da koyalım. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. 2 dakika kendi kendine tereyağında, zeytinyağında soğanlar pişsin. Tabiri caizse mutfak deyimiyle ölsün. Her 30 saniye 40 saniyede bir şöyle bir çeviriyorum. İkinci dakikada çekirdeksiz domateslerimi katıyorum. Yani konkaze domateslerimi şöyle bir karıştıralım. Evet, harika. Tavaya yayıyorum. Yaydıktan sonra tavamın altını kısıyorum. Sos kıvamına gelip koyulaşana kadar 5 dakika boyunca pişmesine izin veriyorum. Yani 7. dakikaya kadar ağır ateşte yavaş yavaş pişiyor. 5. dakikada şöyle bir tekrar karıştırıyorum. Bakın hiç dokunmadım, farkında mısınız? Çekirdeklerini aldığımız için tam istediğimiz gibi yahnilik sos yapıyoruz. Her zaman söylediğim gibi lezzet ufak detaylarda saklı. 7. dakikada içme suyu, yarım litrelik içme suyu. Ocağımın altını sonuna kadar açıyorum. Şu anda artık süreyle işimiz yok. Bir taşım kaynadıktan sonra aynen böyle. Bir taşım kaynadıktan sonra hemen ciğerlerim, içinde yürek de var biliyorsunuz. Müthiş bir yahni yapıyoruz. Dolu dolu bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber. Bunu sadece hafif acı isteyenler kullanıyor. Bir çay kaşığı kırmızı pul biber. Ciğer gördüğünüz zaman ciğerin değişmez baharatı. Mutlaka kırmızı toz biber. 2 çay kaşığı kırmızı toz biber. Karıştırıyoruz. Tabi ciğerler işin içine girince suyumuzu soğuttu. Onun için bir taşım daha kaynamasını bekliyoruz. Bu tarife mutlaka taze soğan, üzerine taze soğanlarımı serpiştiriyorum. Evet. Kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra şu üstündeki az da olsa köpükleri alıyorum. Yani keflerini alıyorum. Kapağını kapatıyorum. Ve yarım saat boyunca kısık ateşte pişiriyorum. Tam yarım saat oldu. Altını kapattım. Dikkat, altı kapalı. Bir avuç dereotu. Dereotunu ince ince kıyıyorum. Altı kapalıyken üstüne şöyle serpiştiriyoruz. Ocağın altı kapalı, bak kaçıncı söyleyişimi unutmayın. Kapağını tekrar kapatıyorum. Altı kapalı şekilde 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Tam 10 dakika dinlendi.
Şunu yapmazsam kendimi affetmem. 3 parmak tekniği. Of, nasıl kokuyor burası biliyor musunuz? Açın ağzınızı. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Durun. O yetmez. Önce şöyle bir suyundan alın. Of. Bir de şöyle hokkalı bir ciğerinden, yüreğinden, dereotundan, domatesinden, soğanından. Açın ağzınızı. Böyle bir şey olmaz. Ne kadar anlatsam boş. Mutlaka bir tadına bakıp kendiniz tatmalısınız. Keşke imkanım olsa da size şunu tattırabilseydim. Suyunun dolgunluğunu görüyor musunuz? Ne çok katı ne de çok sulu. Tam olması gerektiği gibi. Birebir ölçülerde yaparsanız siz de bunu yakalayabilirsiniz. Bana sorarsanız müthiş gözüküyor. Daha fazla nimetle oynayıp canınızı çektirmek istemiyorum ama bir kaşık daha alalım. Hepimizin eline sağlık. Tekrardan herkese selamlar.